Bursa'dan herkese selamlar. Bugün Uludağ eteklerinde ovaya hakim bir noktadayız. Neredeyiz? Tophane. Önce şehri yukarıdan keşfedeceğiz. Daha sonra şehrin kalbine ineceğiz. Hadi başlayalım. Bursa, bir şehirden fazlası. Bir devletin değil, bir medeniyetin filiz verdiği topraklar. Bugün baktığımızda sakin görünen bu şehir, yüzyıllar boyunca tarihin yönünü değiştiren kararların alındığı bir merkezdi. Bazı şehirler vardır, yukarıdan bakınca başka, içinde yürüyünce bambaşka hissettirir. Bursa da bunlardan bir tanesi. Burası Tophane. Osmanlı'nın Bursa'yı fethettikten sonra yerleştiği ilk yerlerden biri. Osmanlı'nın henüz bir beylikken dünyaya açılmaya karar verdiği nokta tam olarak burasıydı. Tesadüf değil. Çünkü Tophane sadece bir tepe değil, savunmayı, gözetlemeyi ve hakimiyeti aynı anda sağlayan stratejik bir merkezdi. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, Bursa'yı fethettiğinde burayı kendine merkez seçti. Ve Osmanlı'nın ilk şehir planlaması, ilk idari düzeni burada şekillendi. Bugün etrafımızda gördüğümüz sakinlik, o dönemde yerini at seslerine, nöbet değişimlerine ve fetih hazırlıklarına bırakıyordu. Tophane'deki saat kulesi ise çok daha geç bir dönemin simgesi. 2. Abdülhamit döneminde 1900'lü yılların başında yapılmış. Ama bulunduğu yer geçmişle bugünü aynı karede birleştiriyor. Bir yanda türbeler, Osman Gazi ve Orhan Gazi, diğer yanda modern şehrin silüeti. Bu karşıtlık Bursa'nın en güçlü anlatımıdır aslında. Şimdi şehrin kalbine doğru iniyoruz. Nereye? Ulu Cami'ye. Hadi gidelim. Ulu Cami. Sadece Bursa'nın değil, Osmanlı çok kubbeli cami mimarisinin en büyük örneklerinden biri. Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan bu cami, bir zaferin ardından verilen bir sözün sonucudur. Ve bu söz alışılmışın dışında bir mimariyle tutulmuştur. Ulu Cami'nin 20 kubbesi vardır. Rivayete göre Yıldırım Bayezid Nibolu zaferinden sonra 20 cami yaptırmaya niyetlenir. Ancak dönemin alimleri bu niyetin tek bir camide 20 kubbe ile sembolleştirilmesini önerir. Böylece ortaya Osmanlı'nın en geniş iç hacimli ibadet alanlarından biri çıkar. Ve duvarlardaki yazılar. Farklı ustalar, farklı yüzyıllar. Burada 192 adet hat yazısı bulunuyor. Bu yüzden burası sadece bir cami değil, yaşayan bir sanat galerisi gibi. Duvarlardaki hat yazıları ise birer süs değildir. Her biri bir mesaj taşır. Vav harfi, tevazu ve kulluğu. Elif harfi ise birliği, Allah'ın birliğini temsil eder. Ve ilginç olan şu ki, bu yazıların çoğu aynı anda yapılmamıştır. Yıllar boyunca farklı hattatlar tarafından eklenmiştir. Ortadaki şadırvan, cami içinde su bulunan ender örneklerden biridir. Bu, İslam mimarisinde oldukça nadirdir. Minberine dikkatle bakıldığında ise şaşırtıcı bir detay ortaya çıkar. Geometrik desenler, matematiksel bir kusursuzlukla işlenmiştir. Çivi ve tutkal kullanılmadan yapılmıştır ve sadece geçme tekniği kullanılmıştır. Ulu Cami'den çıktığınızda birkaç adım sonra bambaşka bir ses duyarsınız. Ticaretin sesi. Kozahan. Burası İpek'in hikayesinin yazıldığı yer. Kozahan. 15. yüzyılda 2. Bayezid tarafından yaptırılan Kozahan, Bursa'yı dünya ticaretinin merkezlerinden biri haline getirmiştir. İpek yolunun Anadolu'daki en güçlü duraklarından biri tam olarak burasıydı. Kozahan'ın adı tesadüf değildir. Burada gerçekten koza alınıp satılırdı.
İpek böceklerinin ürünü olan kozalar Bursa'dan Venedik'e, oradan Avrupa saraylarına ulaşırdı. Birçok kişi bilmez ama bir dönem Avrupa'daki kraliyet kıyafetlerinin kumaşı Bursa'dan gidiyordu. Bugün avluda çay içen insanlar belki bunun farkında değil ama yüzlerce yıl önce de burada aynı şey yapılıyordu. Aynı taşlar, benzer sesler ama farklı yüzler. Bursa'yı yukarıdan mı keşfetmek daha güzel yoksa içinde yürürken mi? Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.